Selamlar. O büyük finans sınavına çok az kaldı değil mi? Biliyorum aklınızda bir sürü konu var. Ama durun. Sınavdaki en kritik sorulardan birini, hatta belki de en önemlisini halletmemiz lazım. İşte bu yüzden Robert Kiyosaki'nin o efsane kitabı Zengin Baba Yoksul Baba'dan yola çıkıyoruz. Size sınavı garantileyecek o tek dersi hem de böyle şipşak, akılda kalıcı bir şekilde anlatacağım. Hazır mısınız? Hadi o zaman başlıyoruz. Tamam. Şimdi size direkt bir soru sorarak başlıyorum. En büyük varlığınız nedir diye düşününce aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen çoğumuzun cevabı evim ya da arabam olurdu. Peki ya size bunun doğru olmadığını söylesem? Hadi gelin hepimizin aklındaki bu yaygın inanışa bir meydan okuyalım. Ve işte sınavın en can alıcı sorusu. Robert Kiyosaki'ye göre insanların büyük çoğunluğunun yanlış cevapladığı o meşhur soru. İçinde oturduğunuz o güzel eviniz bir varlık mıdır, yoksa bir yükümlülük mü? Vereceğiniz cevap, inanın bana, finansal geleceğinize bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. O kalın ders kitaplarındaki karmaşık, sıkıcı tanımları bir anlığına unutun. Çünkü Kiyosaki'nin Zengin Babası'nın finansa bakmak için çok daha basit ama bir o kadar da güçlü bir kuralı vardı. Bu sadece bir tanım değil, bu bambaşka bir düşünce yapısı. İşte o aha dediğimiz an tam olarak bu. Zengin Baba'ya göre varlık nedir biliyor musunuz? Cebinize para koyan her şeydir. Nokta. Bu kadar basit. Sormanız gereken tek bir soru var. Bu şey bana, ben çalışmıyorken bile, yani pasif bir şekilde düzenli olarak para getiriyor mu? Cevap evetse, tebrikler, bir varlığınız var. Madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Yükümlülük de tam tersi, cebinizden para alan her şeydir. Yani aslında sizin o şeyi ayakta tutmak için sürekli aktif gelirinizi, maaşınızı harcamanız gereken şeyler. Kiyosaki'ye göre finansal olarak başarılı olmak istiyorsanız bu ikisi arasındaki farkı bilmek hayati önem taşıyor. Bakın, bu slaytta aslında her şey özetleniyor. Bir şeyin varlık mı yoksa yükümlülük mü olduğunu belirleyen tek bir faktör var, nakit akışı. Yani paranın akış yönü. Oklar her şeyi anlatıyor, değil mi? Para size doğru, yani içeriye doğru akıyorsa o bir varlıktır. Ama para sizden dışarıya doğru akıyorsa o bir yükümlülüktür. Tamam, kuralı öğrendik. Çok basit ve güçlü. Peki bu gerçek hayatta, pratikte nasıl işliyor? Hadi gelin, farklı finansal durumdaki insanlar için bu kuralın nasıl sonuçlar doğurduğuna somut örneklerle bakalım. İşte bu, çoğumuzun aşina olduğu bir tablo. Orta sınıfın nakit akışı. Bakın, maaş yani aktif gelir olarak para içeri giriyor. Ama sonra ne oluyor? Konut kredisi, araba kredisi, kredi kartları, borçlar. Para girdiği gibi yükümlülüklere doğru dışarı akıyor, cebinizde neredeyse hiç kalmıyor. Peki zenginler ne yapıyor? Onlar bambaşka bir oyun oynuyor. Maaşlarını, yani aktif gelirlerini yükümlülükler için harcamak yerine onlara sürekli pasif gelir getirecek varlıklar satın almak için kullanıyorlar. Kiralık evler, temettü veren hisseler, telif hakları. Bu varlıklar sürekli bir nakit akışı yaratıyor ve bu gelen para onların tüm giderlerini, hatta daha fazlasını karşılıyor. İşte aradaki temel fark bu. Evet, teoriyi anladık gibi. Bakalım pratikte ne kadar iyiyiz. Sizi hemen hızlı bir teste sokuyorum. Kuralı ne kadar anladığınızı şimdi göreceğiz. Hazır mısınız? Soru 1. Çok basit. Her gün kullandığınız, gözünüz gibi baktığınız o arabanız, varlık mı yoksa yükümlülük mü? Düşünün bakalım. Cevap tabii ki yükümlülük. Neden? Çünkü yakıtı, sigortası, bakımı, tamiri derken sürekli ama sürekli cebinizden para çıkarıyor. Nakit akışı sizden dışarıya doğru. Bu kadar basit. Peki, durumu biraz değiştirelim. İkinci soru geliyor. Diyelim bir eviniz var ama içinde oturmuyorsunuz. Bir kiracıya kiraya verdiniz. Bu ev nedir? Varlık mı, yükümlülük mü? İşte bu kesinlikle bir varlık. Çünkü o kiracı sayesinde her ay tıkır tıkır cebinize para giriyor. Nakit akışı size, yani içeriye doğru. Gördünüz mü? Aynı şey, yani ev, durumuna göre hem varlık hem de yükümlülük olabiliyor. Her şey nakit akışı ile ilgili. Harika, sanırım testi hepimiz geçtik. Şimdi tekrar sınav moduna dönelim ve bu dersten aklımızda kalması gereken o en temel, en son bilgiyi özetleyelim. Bu alıntı aslında bütün konuyu tek bir cümlede özetliyor. Zenginler ceplerine para koyan şeyler biriktirir, diğerleri ise ceplerinden para çıkaran ama varlık olduğunu zannettikleri şeyler biriktirir. Olay tamamen bu finansal alışkanlık ve zihniyet farkından ibaret.
Ve işte sadece sınav kağıdınıza değil, hayatınızın bir köşesine de yazmanız gereken o basit formül. 3 adımda zenginliğin formülü. 1. Varlıkla yükümlülük arasındaki o nakit akışı farkını beyninize kazıyın. 2. Bütün enerjinizi, paranızı size pasif gelir getirecek varlıklar almaya odaklayın. Ve 3. Aktif gelirinizi sömüren o yükümlülükleri teker teker azaltın, hatta mümkünse yok edin. Ve bu bölümü sizi biraz düşündürecek o güçlü soruyla bitiriyorum. Artık aradaki o ince ama çok önemli farkı biliyorsunuz. O zaman bir sonraki maaşınızı aldığınızda, bir sonraki harcamanızı yapmadan önce kendinize sorun. Ben şu an bir varlık mı alıyorum yoksa bir yükümlülük mü? Vereceğiniz cevap emin olun bütün finansal yolculuğunuzun yönünü değiştirebilir.